Tarih kitaplarında okuduğumuz o şanlı zaferler sadece kağıt üzerinde kalmadı. Beyaz perdeye yansıdığında ruhumuza işledi. Bazen İstanbul'un surlarında bir sancaktar olduk, bazen bozkırın ortasında yalnız bir kurt. Türk sineması son yıllarda tarihi filmler konusunda devrim yarattı. Prodüksiyon kalitesi, kostümler ve savaş sahneleriyle Hollywood'a kafa tutan yapımlar izledik. Peki, bu yapımlar arasında izleyicinin kalbinde en çok taht kuran hangisi? Bu videoda Selçuklu'nun direnişinden Osmanlı'nın şahlanışına ve Türk tarihinin köklerine, Ergenekon'a uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. Gişe rekorları kıran, defalarca izlenen ve işte benim tarihim dedirten efsaneleri sizler için sıraladık. Listemize 5 numaradan giriş yapan film, Osmanlı'nın uçbeyi Akıncıların dünyaya nizam vermek için çıktığı o kutlu yolu anlatıyor. Zulme karşı mazlumun yanında duranların hikayesi. Türkler geliyor, adaletin kılıcı. Osmanlı'nın kuruluş yıllarında, sınır boylarında görev yapan Akıncıların dünyasına bizi davet eden Türkler geliyor, adaletin kılıcı. 2020 yılında vizyona girerek Türk sinemasında pek işlenmeyen bir döneme ışık tuttu. Film, sadece kılıç sallayan savaşçıları değil, adalet kavramını, inancı ve devlet olma bilincini merkeze alıyor. Uç beylerinin Bizans sınırlarında verdiği mücadele, zulme karşı mazlumun yanında durma anlayışıyla birleşiyor ve ortaya oldukça güçlü bir anlatı çıkıyor. Hikayenin temelinde, gücünü kılıcından değil vicdanından alan bir akıncı lideri var. Onun şahsında, Osmanlı'nın dünya nizamı fikrinin nasıl şekillendiğini görüyoruz. Film, büyük saray entrikalarından çok, sınır hattındaki hayatın sertliğini ve adalet arayışını ön plana çıkararak samimi bir atmosfer kurmayı başarıyor. Bu yönüyle adaletin kılıcı, tarihsel destanlardan ziyade ruhu olan bir dönem hikayesi anlatıyor. Prodüksiyon açısından mütevazı imkanlarla çekilmiş olmasına rağmen, kostümler, mekan kullanımı ve savaş sahnelerindeki gerçekçilik dikkat çekiyor. Film, belki gişede dev rakamlar kırmadı ama tarih meraklılarının gönlünde kendine sağlam bir yer edindi. Bu yüzden Adaletin Kılıcı, listemizin 5. sırasında yer alırken, Osmanlı'nın kuruluş felsefesini sade ama etkili bir dille anlatan, iz bırakan yapımlardan biri olarak öne çıkıyor. 4 numarada görsel bir şölen var. Osmanlı ordusunun en korkusuz, en çılgın ve en fantastik birliği, gotik atmosferi ve savaş sahneleriyle Türk sinemasında denenmemişi deneyen yapım. Deliler Fatih'in Fermanı. 2018 yapımı Deliler Fatih'in Fermanı filmi, Türk sinemasında daha önce cesaret edilemeyen bir tonu, gotik ve karanlık bir atmosferle harmanlayarak karşımıza çıktı. Osmanlı ordusunun en korkusuz, en acımasız ve en çılgın birliği olan Deliler Ocağı'nı merkeze alan film, klasik tarihi anlatıların çok dışında bir yol izliyor. Fatih Sultan Mehmet'in emriyle düşman topraklarının en derin noktalarına gönderilen bu özel birlik, adeta korkunun vücut bulmuş hali olarak tasvir ediliyor. Filmde hikaye, yalnızca bir fetih ya da savaş üzerine kurulu değil. Delilerin psikolojisi, ölümle kurdukları tuhaf bağ ve gözlerini kırpmadan ölüme yürüyüşleri, izleyiciye alışılmadık bir deneyim sunuyor. Özellikle Batı sinemasındaki karanlık şövalye estetiğini andıran görsel dil, Türk tarihiyle birleşince ortaya oldukça özgün bir iş çıkıyor. Savaş sahneleri sert, ham ve filtresiz. Kan, çamur ve korku hissi bilinçli olarak izleyiciye geçiriliyor. Bu da Delileri, herkesin seveceği bir film olmaktan çıkarıp, kendi kitlesini yaratan özel bir yapım haline getiriyor. Cesur denemeleriyle Türk sinemasında tarihi filmlerin yalnızca epik ve parlak olmak zorunda olmadığını kanıtlıyor. Bu yönüyle Deliler Fatih'in Fermanı eksiklerine rağmen Türk sinemasında denenmemişi deneyen ve bu cesaretiyle hatırlanan bir film olarak listemizde 4. sırayı sonuna kadar hak ediyor. Ve ilk 3'e giriyoruz. Moğol istilasına karşı Anadolu'nun kapılarını canı pahasına savunan Selçuklu'nun son kalesi. Celaleddin Karatay'ın şahsında bir milletin var olma mücadelesi, Direniş Karatay. 2018 yılında vizyona giren Direniş Karatay, Anadolu'nun en karanlık dönemlerinden birine, Moğol istilasının gölgesindeki Selçuklu coğrafyasına odaklanıyor. Film, Celaleddin Karatay'ın şahsında bir milletin yok olmamak için verdiği var olma mücadelesini anlatıyor. Bu, sadece bir savaş hikayesi değil, bir medeniyetin ayakta kalma çabasının sinemadaki yansıması. Selçuklu Devleti'nin içeriden ve dışarıdan kuşatıldığı bu dönemde,
Karatay'ın zekası, sabrı ve direnci ön plana çıkıyor. Film, kılıçtan çok aklı ve stratejiyi merkeze almasıyla benzerlerinden ayrılıyor. Moğollara karşı verilen mücadelede her savaş meydanda kazanılmaz fikri güçlü bir şekilde işleniyor. Atmosfer olarak kasvetli ve ağır bir anlatım tercih edilmiş. Bu da dönemin umutsuzluğunu ve baskısını izleyiciye hissettirmeyi başarıyor. Özellikle Anadolu'nun kader anlarını anlatması, filmi basit bir tarihi yapım olmaktan çıkarıp kültürel bir hafıza çalışmasına dönüştürüyor. Direniş Karatay, gişede büyük patlamalar yapmasa da Selçuklu tarihine duyulan ilgiyi artıran ve unutulan bir dönemi yeniden gündeme taşıyan önemli bir yapım olarak listemizde ilk 3'e giriyor. Ve 2 numara. Türk sinemasında tarihi film algısını kökten değiştiren, gişe rekorlarını altüst eden o efsane. Bir çağın kapanıp yeni bir çağın açıldığı o muhteşem gün, Fetih 1453. 2012 yılında vizyona giren Fetih 1453, Türk sinemasında tarihi filmler için bir kırılma noktası oldu. Bir çağın kapanıp yeni bir çağın açıldığı o büyük an, ilk kez bu ölçekte ve bu iddiayla beyaz perdeye taşındı. İstanbul'un fethi sadece bir savaş değil, bir medeniyetin dünyaya ilanı olarak anlatıldı. Film, özellikle prodüksiyon kalitesiyle büyük ses getirdi. Savaş sahneleri, toplar, gemilerin karadan yürütülmesi ve surların yıkılışı Türk izleyicisinin hafızasına kazındı. Fatih Sultan Mehmet'in genç yaşına rağmen taşıdığı vizyon, kararlılık ve liderlik özellikleri etkileyici bir şekilde yansıtıldı. Özellikle filmde kullanılan savaş sahnesi efektleri, şu anda bile birçok tarihi dizi veya filmde bu denli gerçekçi bir şekilde kullanılmadı. Bu nedenle bu film, Türk tarih filmleri açısından başyapıt sayılacak yapımlardan biridir. Elbette eleştirilen yönleri de oldu. Tarihsel detaylar ve dramatik tercihler tartışıldı. Ancak Fetih 1453, tüm bunların ötesinde Türk sinemasına şunu gösterdi. Biz de büyük tarihi hikayeleri, büyük bir sinemayla anlatabiliriz. Gişede kırılan rekorlar da bunun en net kanıtıydı. Bu yüzden Fetih 1453 yalnızca bir film değil, Türk sinemasında tarihi yapımların önünü açan bir dönüm noktası olarak listemizde 2 numarada yer alıyor. Ve işte geldik 1 numaraya. Tüm zamanların en iyisi. Bizi tarihin başladığı yere, demir dağların ardına, kurdun izine götüren başyapıt. Bir filmden fazlası, bir köken hikayesi. Tartışmasız zirve, ilk Göktürk. Bu film bizi Osmanlı'dan, Selçuklu'dan da öteye, Türk tarihinin başladığı yere, Bozkır'ın kalbine götürüyor. Demir dağların ardına, Ergenekon'a, kurdun izine. Bu yıl vizyona girmesi beklenen ilk Göktürk, daha şimdiden Türk sineması adına olağanüstü bir beklenti oluşturmuş durumda. Projenin arkasında Alper Çağlar gibi vizyoner bir isim olması beklentiyi kat be kat artırıyor. Daha önce ortaya koyduğu işler düşünüldüğünde bu filmin sıradan bir tarih anlatısı olmayacağı çok net. İlk Göktürk yalnızca bir devletin kuruluşunu değil, bir milletin kimliğini, kökenini ve kaderini anlatmayı hedefliyor. Destan ile tarihi harmanlayan bu anlatım, Türk sinemasında bugüne kadar cesaret edilemeyen bir ölçeği işaret ediyor. Daha fragmanlarıyla bile izleyicide unutulmaz bir film geliyor hissini uyandırmayı başarmış durumda. Hiç şüphesiz ilk Göktürk, vizyona girdiğinde uzun yıllar konuşulacak, defalarca izlenecek ve işte bizim hikayemiz dedirtecek bir başyapıt olmaya aday. Bu yüzden tartışmasız bir şekilde listemizin 1 numarası. Peki, sizin en sevdiğiniz film hangisi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.